Yüksek tansiyon olarak da bilinen hipertansiyon, kalbin atmasıyla beraber damarlarda meydana gelen basınçtır. Kan basıncı sistolik ve diastolik olmak üzere ikiye ayrılır. Sistolik kan basıncı büyük tansiyon, diastolik kan basıncı ise küçük tansiyon olarak bilinir. Kan basıncı değerleri ise kişiden kişiye değişiklik gösterir. Ancak ideal değer aralığı 90/60 mmHg ile 120/80 mmHg olarak verilebilir. Bu değerler 9/6 ile 12/8 şeklinde de okunur. Yüksek tansiyon kendini pek belli etmese de baş ağrısı, halsizlik, çarpıntı, fazla terleme, kulaklarda uğultu ve çınlama olması, bazı uzuvların şişmesi, burunda kanama ve sık idrar ihtiyacı belirtileri arasında sayılabilir. Ancak yüksek tansiyon zamanında kontrol altına alınmazsa sonucunda önemli sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu yüzden önemsenmelidir. Liv Hospital nefroloji uzmanı Profesör Doktor Tevfik Eçter, yaş ilerledikçe görülme sıklığı artan hipertansiyonun ülkemizde her 3 erişkinden birinde görüldüğünü belirterek şu önemli tavsiyelerde bulundu. Hipertansiyonu olanlarda kalp krizi, kalp yetersizliği, inme ve ölüm riski kan basıncı normal olan bireylere göre daha sıktır. Diyabetten sonra kronik böbrek yetersizliğinin ikinci sıklıktaki nedenidir. Farklı nedenlere bağlı olarak gelişebilen kronik böbrek hastalıklarının da çok sık karşılaşılan bir sonucudur. Sebebi ne olursa olsun hipertansiyonun başarılı bir şekilde tedavi edilmesi hem böbrek yetersizliğinin ilerlemesini yavaşlatır hem de sıklıkla eşlik edebilecek kalp damar hastalıklarının gelişme riskini azaltır. Hipertansiyon düzenli ölçümle teşhis edilir. Hipertansiyon çoğu kez hiçbir şikayet vermez. Kan basıncı çok yüksek düzeylerde olduğu halde bunun farkında olmadan normal yaşantısını sürdürmeyi devam eden milyonlarca insan vardır. Bu nedenle sessiz katil olarak da bilinir. Buna karşılık birçok hipertansiyon hastası kan basıncının yükseldiğini hissettiğini belirtir. Her ne kadar ani kan basıncı değişiklikleri, ensede belirgin olan baş ağrısı ve kulak çınlaması gibi şikayetlere neden olsa da kan basıncı yüksekliği çoğu kez hiçbir şikayet vermez. Bu nedenle asla şikayetlere göre kan basıncı konusunda yorum yapılmamalıdır. Çünkü hipertansiyon ancak düzenli ölçümle teşhis edilir. Hipertansiyonun fark edilmesi ancak kan basıncının ölçülmesiyle mümkündür. O yüzden 2 ayrı günde kişi dinlenme halindeyken yapılan tansiyon ölçümleriyle hastalığın tanısı konulabilir. Hekim teşhisi kesinleştirmek adına hastadan evdeyken kendi tansiyonunu ölçüp kaydetmesini talep edebilir. Bunun yeterli gelmediği bir durumda ek testlere de ihtiyaç duyulabilir. İlgili incelemelerin ardından teşhis kesinleşir ve ilaçla tedaviye geçilir. Genellikle 3 ila 7 gün içerisinde ilaçlar etkilerini göstermeye başlar. Eşlik eden hastalık varsa daha da dikkat. Hipertansiyonu olan bir hastada eşlik eden başka bir risk faktörlerinin olması, diyabetin varlığı veya böbrek hastalığının eşlik etmesi kalp ve damar hastalığından ölüm riskini artırır. Ayrıca diyabeti olan birinde hipertansiyon olması durumunda böbrek yetersizliği gelişme riski artar ve böbrek yetersizliğinin ilerlemesi hızlanır. Kronik böbrek yetersizliği olan birinde de hipertansiyonun varlığı böbrek yetersizliğinin daha hızlı ilerlemesine yol açar. Fazla kilo ve tuzlu beslenme böbreklere zarar verir. Hipertansiyonu ve böbrek hastalığı olanların aslında herkesin dikkat etmesi gereken sağlıklı yaşam tarzına uymalarının ayrı bir önemi vardır. Tütün kullanımının, fazla kilolu olmanın ve tuzlu beslenmenin tüm damar sistemine ve böbreklere zararlı etkilerinin olduğu unutulmamalıdır. Bunun yanında kan basıncının sürekli normal düzeyde tutulabilmesi için antihipertansif ilaçların düzenli olarak alımına önem verilmelidir. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Sinan Dağdelen yüksek tansiyonu düşürmede olan 3 etkili yöntemi anlattı ve 3-4 ilaca rağmen bana mısın demeyen dirençli hipertansiyonda en yeni tedavi yöntemine yönelik şu bilgileri verdi. Hipertansiyon günümüzde yaşa bakmaksızın giderek yaygınlaşıyor. Sinsice ilerlediğinden yıllarca görünür bir şikayete yol açmayabilen hipertansiyon, buna karşın sağlığı ciddi ölçüde tehdit eden bir hastalıktır. Öyle ki yüksek tansiyon, kalp ve damar, beyin damarları,
Böbrek ve göz damarları başta olmak üzere birçok organın olumsuz etkilenmesine yol açarak inmeden kalp krizine dek çok ciddi bir komplikasyonlara neden olabiliyor. Ülkemizde hipertansiyon hastalarının sayısının yaşla birlikte hızla arttığını, özellikle 40'lı yaşlarda çok daha belirginleştiğini belirten Profesör Doktor Sinan Dağdelen şunları söylüyor. Hastalığın kesin ve radikal bir tedavisi olmamakla birlikte sağlıklı yaşam alışkanlığı büyük önem taşıyor. Tedavide birinci basamak yaşam şekli değişiklikleridir. Sağlıklı yaşam alışkanlığı ise bitkisel besinlerin ağırlık kazandığı Akdeniz tipi beslenme, sigara ve alkolden uzak durma, kilo verme, düzenli egzersiz yapma, tuzu azaltma ve işlenmiş et ürünlerinden kaçmayı içeriyor. Tedavide ikinci basamak ise ilaç uygulamalarıdır. Tansiyon için kullanılacak ilaçlar bir uzman tarafından hastanın yaşına, tansiyon özelliklerine, kalp damar fonksiyonlarının durumuna, böbrek ve karaciğer fonksiyonlarına ve diğer kan tablosu durumlarına göre ayarlanmalıdır. Her hasta için her ilaç asla uygun olmayabilir. O nedenle başkasının ilacı sizin için tam aksi tesir yapabilir. Ayrıca her ilacın dozu da her hasta için farklı olacaktır. Hasta ilaçlarını hekimin önerdiği şekilde düzenli kullanmalıdır. Günde 3-4 ilaca rağmen tansiyonunuz düşmüyorsa ne yapmalısınız? Tedavi sürecini aksatmadan sürdürmek ve kan basıncını normal sınırlara çekmek hayati riskleri azaltmak için kritik önem taşıyor. Bazı hastaların ise günde 3-4 ilaca rağmen tansiyonu direnç göstererek 140/90 mmHg'nin altına düşmüyor. Dirençli hipertansiyon hastalarının toplumdaki oranı yaklaşık 12,8'dir. Bu tür hastalara yönelik özellikle son 5 yılda yapılan kapsamlı ve uluslararası bilimsel çalışmaların sonuçları oldukça başarılı olmuştur. Bu bilimsel olumlu sonuçların ardından Avrupa Hipertansiyon Cemiyeti 2021 yılında yayınladığı bildiride dirençli hipertansiyona karşı renal denervasyon tedavisinin başarısını ilan etmiş ve hastalarda yararlı, güvenli ve 3. basamak bir tedavi olarak deklare etmiştir. Peki renal denervasyon yöntemi nedir? 18 yaşından büyük, böbrek fonksiyonları ileri derecede bozulmamış olan hastalara uygulanabilen renal denervasyon tedavisi sayesinde büyük tansiyonda 3 birim, küçük tansiyonda ise 2 birim düşme sağlanıyor. Hasta yaklaşık 40 dakika süren işlemden birkaç saat sonra ayağa kalkıyor. Ancak kontrol için 1-2 gün hastanede kalıyor. Anjiyo olur gibi kasık atar damarından kreter yardımıyla böbrek damarlarının içerisine girilerek her iki böbrek damarının tansiyonu aşırı yüksekten sempatik sinir ağı zayıflatılıyor. Ardından normal yatağına alınan hasta ertesi sabah yapılan kontrol sonrası günlük yaşantısına dönmek üzere taburcu ediliyor. Renal denervasyon tedavisinde amaç hastaların kullandıkları ilaç yükünü büyük oranda azaltarak hem tansiyonu düşürmek hem de bu aşırı ilaç yükü ve yan etkilerinden hastayı korumaktır. Bu tedavi yöntemi her ne kadar tansiyon hastalığıyla birlikte anılsa da kalp yetmezliğine neden olan sempatik sinirleri yakalayarak kalp yetmezliğinin önlenmesine de olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Klasik hipertansiyon tedavisi yalnızca kimyasal ilaçları almak ve diyet yapmak esasına dayanır. Renal denervasyon yöntemi yalnızca tansiyon oluşmasında etkili olan sempatik sinirleri ısıtmayı esas alır ve vücuda herhangi bir akılcı hasar vermez. Bu nedenle hastanın kullandığı ilaçları azaltabilmek veya tamamen kesmek için büyük avantaj sağlar.